Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır videosunu çekmek istediğim Kilitli Gece'de sonunda başlıyoruz. Güzel, hızlı ve pratik bir anlatım rehber videosu yapmak istiyorum. Kilitli Gece'de hemen göstereyim size. Etkinliği de şu anda aktif durumda. Kilitli Gece dediğimiz harita aslında bildiğimiz mavi kapı. Sadece burada alt katta görmüş olduğunuz trafik tüneli dediğimiz bakım alanı, güvenlik kanadı gibi bölümlerin bütün kapsamını oluşturan bir yapı. Buradaki bütün yapının girişleri kapalı. Her yer kilitli ve bu kilitleri de bulabileceğimiz yerler Kadim Kale, Seyyah Zirvesi, güçlendirilmiş resepsiyon ve Rider sığınağı. Bu bölgelerin içinde veya etrafında anahtarları buluyor olacaksınız. Bu anahtarların da nasıl bulunduğunu birkaç tane videoda kısaca göstereceğim size. Daha sonra anahtarları topladıktan sonra gideceğimiz yer hemen kapı kontrol odası. Buradaki kapı kontrol odasına 4 tane anahtarla birlikte gideceğiz. Kapıları açacağız. Açtığımız kapılarda sadece burada gördüğünüz dış kapılar bölümü açılacak. Ve daha sonra dış kapılar bölümünde açtıktan sonra buradaki tünellere ulaşıyor olacaksınız. Burada çok önemli kritik bir alan var. Bu alanda şurası en çok blueprint'in ve değerli blueprint'in düştüğü yer. Örnek veriyorum MK3 Survivor gibi olan şeylerin de blueprint'lerinde yerlerini gösteriyor olacağım size. Ve aynı zamanda Bobcat yani Vaşak blueprint'inde bu haritada düşürüyor olacağız. Bu arada eğer amacınız sadece Vaşak blueprint'i düşürmekse buradaki haritayı gezerek yani bu Kadim Kale, Seyyah veya Rider sığınağı, resepsiyon alanının etrafı buraları gezerek de anahtarların düştüğü yerlerden de Vaşak blueprint'i düşebiliyor. Ama buradaki en güzel yol gideceğimiz yer otopark bölümünden giriş yapıp buradaki tünelleri geziyor olmak. Şimdi hızlıca oyuna giriş yapalım. Ben hiçbir şekilde eşya almayacağım yanıma. Eşya almadan gelecek olmamın bir diğer sebebi de şu arkadaşlar. Şu anda ben kendimi PvE lobisine düşürdüm. Bunu da nasıl yaptım? Birkaç kere oyuna girdim ve öldüm. Özellikle öldüm ve ateş dahi etmedim. İnsanlara don't shoot dedim. Beni öldürmelerini bekledim. Beni öldürdükten sonra da oyun geri bildirimi bölümünde puanı verip sebebini de PvP seçerseniz bir süre sonra yani 4-5 denemeden sonra sizi PvE lobilerine atmaya başlayacak. Bir keza ben şu anda PvE lobilerine düştüm. Artık insanlar genelde ateş etmiyorlar. Şu an bu videoda da bunun örneğini göreceğiz. Şimdi hemen bakıyoruz neredeyiz. En yakın olduğumuz yer Rider sığınağı. Hemen buraya koşalım. Bu arada oyuna vakitli giriş yapmamışız. 34. dakikada. Kilitli geçitteki süre 40 dakika arkadaşlar. Diğer haritalardaki gibi 30 dakikayla sınırlı değiliz. Burada 40 dakika bir süremiz oluyor. Ama benden size bir tavsiye. Bu 40 dakikada bütün Raider anahtarlarını toplayıp kapıyı açıp daha sonra da içeriye giriş yaptığınız zaman bütün süreniz bitecektir. O yüzden benim size tavsiyem tek tek girip hızlıca anahtarları toplayıp çıkmanız çok daha sağlıklı olacak. Burada sanırım oradan kaçabildik. Burada bir şeyler patlamış. Bir yerler lootlanmış. Muhtemelen karşıda da bir adam galiba o. Tam emin olamadım. Evet buralar hep lootlanmış arkadaşlar. Şu an buradan o anahtarı bulup sürme ihtimalimiz oldukça azaldı tabii ki. Ama ahvat demenin de hiçbir şey yok. Buraları hızlıca araştıracağız tekrar. Ya da bir diğer tavsiyem de size zaten hiçbir şey almadan girdik yanımıza. Teslim olup çıkın. Uzak mı doğdunuz? Teslim olup çıkın. Buradaki olay olabildiğince kısa sürede anahtarları toplayın ve çıkın. Ya da benim size bir diğer tavsiyem de gidip kapının orada beklemeniz olacaktır. Çünkü kapıyı açan kişiler açık söylemek gerekirse içerideki loot'u alabilecek kişiler değil. Çünkü kapıyı siz açarsınız, içeriye başkası girer, loot'u alır, siz de arta kalanları toplamaya çalışırsınız. O yüzden buradaki bir numaralı hedefiniz içeriye ilk giren olmaya çalışın. Bu sefer yine 36'da attı bizi. Şu an Kadim Kale'ye daha yakınız. Kadim Kale'ye doğru gideceğim. Oyun başlayalı 4 dakika olmuş ama bu süre bile aslında sıkıntılı bir süre. Çünkü şu anda bu anahtarları bir başkası toplamaya gitmiş olabilir. Ve anahtarı alıp sadece oyundan çıkış da yaparsa
bu kapıları açamayız arkadaşlar. Yani ben bir noktada birden fazla anahtar attığını görmedim. Bilmiyorum da bununla ilgili bir bilgim yok. Eğer atıyorsa da yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hızlıca şuralara bakalım. Alalım, ne olur ne olmaz. Buralar lootlanmış bu arada. Anahtar vesaire aldığını hiç sanmıyorum geriye. Okey, bu noktadan sonra yapacak çok bir şey yok. Şimdi benim en mantıklı bulduğum taktiği yapalım. O da şu arkadaşlar. Gidip otoparkın oraya kapının açılmasını beklemek. Çünkü en mantıklısı bu. Kapılar açıldığı zaman da ekranda bir uyarı çıkıyor. Bu uyarıyı gördüğünüz zaman zaten bilin ki kapılar açılmıştır. Bütün o map'teki oyunculara bunun bildirimi gidiyor. Evet, şu adama kendimizi göstermeyelim. O da stres yapmasın. Muhtemelen istediği bir şeyi aldı ve çıkış yaptı. Bakın, kapı kontrol odası da burada. Buradan içeriye girelim ve noktayı size göstereyim. Kapı noktamız da burası arkadaşlar. Kilitleri topladığınız zaman buradan sığınan, yani otoparkın kapılarını açtığınız yer olacak. Bakın, genelde insanlar şu anda PvE lobide olduğum için daha friendly takılıyor ama tabii ki belli bir yerden sonra güvenmemek lazım. İçeride bir tane ceset vardı galiba, yanlış görmediysem. Aynen. Şu an herkes birbirinden şey bekliyor. Hello there. Thank you.
Haydi bakalım takılalım bunlara. Bakın buradan göreceğiniz üzere aşağıya inen bütün yollar şu anda kapalı. Artık kepengi kapatmışlar burada. Want to team up? Okay. Bak şurada da birisi var. Herkes aslında birileri kapıyı açsın da içeri gireyim diye bekliyor. Buradaki en kritik noktalardan biri şu. Kapıyı kim açacak? Aa, açmış. Açtı mı? Ama bir bildiri gelmedi. Açtıysa da. Kapı açılmış. Bildirimi ben kaçırdım galiba. Bundan sonrası girip loot yapmak. Bastion kötü noktada duruyor. Buradaki olay herkes hızlıca MK3'ün en çok düştüğü yere koşup oradan çantayı çekmeye çalışacak. Tabii bu kadar kişi buraya koştuğumuz zaman da bence burada bir süre sonra fight olacak. Bakın şu an birileri kırıyor galiba. Kırmışlar, patlatmışlar bile. Dediğim gibi burada araştırdığınız zaman zaten MK3'tü vesairede çıkıyor burası. İyi blueprint atıyor. Bir de buranın üst katı var. Şu odada da güzel blueprint bulma ihtimaliniz yüksek. Ama buraların hepsine bakılmış. O yüzden bu aşamada yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi otoparka gitmek. Buradan otoparka kaçalım. Şu an adrenalin iğnemin olmamasını üzülmedim değil. Şunlara bakmışlar mı? Adamlar sömürmüş her şeyi. Çünkü Başak Blueprint'in atıldığı özel bir alan yok. Her yerden Başak çıkıyor bu haritada. Yani bu otopark bölümünde. O yüzden oraları lootladıktan sonra ya da loot'u kaçırdıktan sonra geleceğiniz temel yerlerden biri buralar olmalı. Bu arabaların bagajların, kaputların içerisinde de Başak Blueprint'i bulma oranınız çok yüksek. Hızlıca gezelim burayı. Burayla ilgili zaten aslında bir tane videom var. Silah loot'uyla alakalı. Hey there. Bak onlar silah çantasına koşuyorlar. Dronlar da aklınıza bulunsun. Drone'un geldiği yönün tersine koşup yani ters noktasına takla attığınız zaman size hiçbir şekilde çarpamazlar. Bu şekilde silahsız, gerçi yerden silah bulduk ama silahsız oynamanın bir avantajı da nerede nasıl oynamanız gerektiğini öğreniyorsunuz aslında. Hangi robota karşı nasıl davranmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. O yüzden oyuna yeni başlayan arkadaşların hemen en üst seviye silahlara erişmektense mevcudiyetteki yapıdaki şeylerle oynamaya başlamalarını tavsiye ederim. Şimdi dediğim gibi biz buralarda genelde en az rastlanan, gelinen yerlere bakalım. Hızlıca buraları araştıralım. Buradaki dolaplara, buralara dahi bakmışlar. Hiçbir yeri boş bırakmıyorlar. Size tavsiyem en rahat edeceğiniz yer arabalar olacaktır. Tabii ki buraya benim gibi hiçbir şey almadan girmek zorunda değilsiniz. Siz gerekli silahlarınızı vesaire de alıp iğnelerinizi alıp burada da Hello, Raider.
iş yapabilirsiniz. Friendly Lobby'de olmanın bir güzel avantajı da bu blueprintleri size bir başkası da atabiliyor. Buranın öyle bir güzel yanı var. Bu arada şurada bir tane silah çantası var. Onu es geçmedilerse diyeceğim ama geçmişler. Yani boş geçmemişler. Geçmişlerden kastım. Gördüğünüz gibi her yer lootlanmış. Buralara da bakalım diyeceğim hızlıca. Ama her yere bakılmış gibi duruyor. Mesela bak bir tane çektik buradan. Gayet güzel. Bu arabaları es geçmeyin dememin sebebi bu arkadaşlar. Tabii ki daha değerli yerler var mı? Var. Ama şu an bu değerli yerleri kaçırdık. O yüzden burayı da boş geçmemek için arabalara bakacağız tabii ki. Yağımızı da alalım. Bak bir grup Bastion'ı kesti aşağıda. Muhtemelen Bastion'dan da güzel şeyler çıkacaktır. Az önce geçtik. İleriden sağdan devam edelim. Buradan gitmek daha iyi olacak. Bu arada burası fazla bu blueprint atıyor. Başak blueprinti. O yüzden birden fazla bulabilirsiniz. Eğer güvenli cebiniz varsa ve kendiniz için ayırdıysanız çıkmak için bence acele etmeyin. Daha vakit var. En kötü zaten güvenli cebinizdeki blueprint'i çıkartacaksınız. Evet, güzel materyaller de topluyorum burada. Ama dediğim gibi friendly bir lobide olduğum için şu anda çok fazla dert etmem gereken bir aşamada değilim. Buradan şeye doğru biz kayalım. İnsanlar o noktaya da çok fazla gitmiyor. Benim en sevdiğim silah rotalarından bir tanesi. Noktalarından bir tanesi daha doğrusu. Atmadı. Buradan nereye gittin? Jurassic Park'a çevirdiniz buraya. Bak kaçıyor. Arkadan birisi geliyor. Şu anda tek kurşuna giderim. Hey! Bu kadar saçma öleceğimi düşünmemiştim. Şuradan nasıl PvE lobiye nasıl düşürdüğümü merak ediyorsanız bir de uygulamalı göstereyim. Hiç sevmedim deyip PvP deneyimini seçip gönder dediğiniz zaman burada PvP'den PvE'ye düşme oranınız daha çok artacak. Bunu muhakkak yapın. Şimdi süresi dolmadan tekrar girelim. Bu arada bir tane başağımızı düşürdük. Şimdi hızlıca ikinciye girelim. Free girmememin sebebi arkadaşlar güvenli cebimin olması. Free girdiğimiz zaman güvenli cep olmuyor. Tabii ki silahın ve bir tık daha fazla slotun oluyor eşya alabilmen için. Ama güvenli cep bence burada daha önemli. Az önce öldük ve kaybettiğimiz şeylere tamam güzel silah üretimi için vesaire önemli ama sonuçta bir blueprint'i çıkartmak kadar da önemli değiller. Çok fazla da keserek videoyu vermek istemiyorum. Çünkü buradaki her şeyi olduğunca görmenizi istiyorum. Şu anda yapacağım şey şu olacak. Geçip kapının orada bekleyeceğim. İlk MK3'ün çıkabileceği yere ulaşan ben olmak istiyorum. Bu arada haritanın bu noktalarından da blueprint düşürme ihtimaliniz oldukça yüksek. Kilitli geçit baştan aşağıya. Başak
blueprint'i atıyor. Buraya pinelim. Bakın şu anda zaten 40. dakikadayız. İlk defa en başında girdik oyunun. Böyle bir yerde bence full fight bir şekilde ilerlerseniz çok fazla yol kat edemeyip ya da çok fazla derinlemesine bir loot yapamayabilirsiniz. Benden size tavsiye. E, Yani tabii ki tarzınız olmayabilir ama buradaki olay bence biraz tarzdan ziyade elde edeceğiniz şeyler olmalı. Yani artısını eksisini siz daha iyi bilirsiniz. O yüzden çok da kişisel bir eleştiri yapmadan benimse tavsiyem PvE lobide bu işi götürmek daha mantıklı. Bakın yere düştüğüm zaman az önceki elde gördüğünüz biraz saçma bir şekilde öldüm. Orada dahi adam beni yere düşürmek için veya bayıltmak için bir çabaya girmedi. Tuvalet kağıdıyla yaralarımı sarmaya çalıştı sağ olsun. Aynı şekilde buradaki arabaların da kaput bölümlerine bakabilirsiniz, kırabilirsiniz. Mesela bunun bakılabilir. Belki buradan bile çıkabilir, belli olmaz. Ama anahtarların çıktığı yerden düşme olasılığı tabii ki daha yüksek. Buradaki olay map'in her yerinden çıkabilir ama sadece olay olasılıklar. Şu anda en büyük dezavantajlarımızdan bir tanesi adrenalin iğnemiz yok. Bak iğne alabilirdik yanımıza. Yine iğne almayı unuttum. Şu anda free girmediğimiz için zaten bu iğne alışverişi yani iğne taşıma işlerini de aslında yapabilirsiniz. Bu arada hazır buradayken de şeyi söyleyeyim. Bu bölümde Raider anahtarıyla çıkış yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu haritada çalışmıyor. Aynı gece haritalarında olduğu gibi. O yüzden buradaki size tavsiyem eğer bütün anahtarlara sahipseniz kapıyı hemen gidip oyunun en başında açmaya çalışmayın. Çünkü benim gibi şu anda burada bekleyen arkadaşlar bir süre sonra gidecek buradan kapı açılmayacak diye. Siz son 15 dakika 10 dakika kalaya kadar bekleyin ve bu kapılar açılsın. Daha sonra hızlı bir şekilde gelip buradan lootlayabilirsiniz. Aslında kapıyı açtığınız nokta buraya çok uzak değil. Hemen şurası. Ama oradan buraya gelene kadar ben burada bekleyen biriysem anında içeriye girer ve ilk loot'a ben ulaşırım. Belki gelen kişi beni öldürmeyi planlıyor ama o gelene kadar ben çoktan loot'umu alıp güvenli cebe koymuş olabileceğim için buradaki önemli olan şey hızlı olmak, vakit kazanmak. Ben burada bekleyeceğim. Bu bekleme aşamasında size hızlandırılmış bir şekilde gösteririm. Yine kapılar açıldı. 50 kişi koşuyoruz. Erdal, üzgünüm Erdal. Evet arkadaşlar, kapının önünde bekledikten sonra da son dakikaya doğru kapı açıldı ve buradan yine istediğim sonucu elde edemedim. Çünkü çok kalabalık bir grup halinde kapıdan girdik ve yani küçücük odada 20 kişi ürün arar olduk. O yüzden tabii ki bir şey çıkmadı bize. Açıkçası daha fazla da Başak Blueprint'i aramaya çalışmadım. Zaten bende vardı. Anıl'da yoktu. Bir Anıl için denk geldi videoda da. Güzel oldu. Kilitli kapıyı özetleyecek olursak map yönümüzü açalım. 4 tane anahtarımız var ve bu 4 anahtar
anahtarla birlikte buradaki kapı kontrol odasına gidip buradaki butonla etkileşime geçtikten sonra dış kapılar bölümünde kapıların hepsi açılıyor ve daha sonra içeriye doğru koşup lootlamak istediğin hedef bölgelere direkt gidip lootluyorsun. Benimse tavsiyem, eğer MK3 gibi bir şey düşürme derdiniz yoksa, resepsiyonun altındaki o kilitli kapıyı kırıp içeriye girmenize çok da gerek yok. Burayı çok da kasmanıza gerek yok. O garaj bölümündeki arabaları dahi dolaşsanız size başan blueprintini atacaktır içeride. Hem bu kalabalıktan uzak kalmış olursunuz hem de daha safe'te kalmış olursunuz. Yani videolarda da gördüğünüz gibi kimse kimseye ateş etmiyor. Özellikle PvE lobideyseniz. Buradaki map'in güzel bir yanı, map'in süresi 40 dakika. İlk dakikalarda girmeye özen gösterin eğer anahtarları kovalayıp kapıları açacaksanız. Eğer kapıların açılmasını bekleyecekseniz açıkçası çok da başlarda girmenizin bir anlamı da yok. Bu önemli bir nokta değil. İster burada silahlı girersiniz, ister silahsız girersiniz. Silahsız girmek aslında bir nebze de size daha faydalı olabilir. En azından istediğiniz loot'u direkt alıp güvenli cebinize koyup çıkış yapabilirsiniz. Ya da içerideki herkesi katletmeye çalışıp belki şansa hiçbir şey alamayıp belki şansa bir sürü şey toplayabilirsiniz. Ama unutmayın ki bu etkinliğin süresi ortalama 1 saat kadar sürüyor. Yani içeride 40 dakika vakit geçirdiğiniz bir şeyler oldu vesaire, çıktığınızda map'i tekrar bulamayabilirsiniz. O yüzden buradaki tercihlerin hepsi sizin oynayış tarzınıza ve sizin zevkinize kalmış bir durum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer unuttuğum bir detay nokta varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Yorumlarda bu tarz düşüncelerinizi paylaşın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.